Merhaba arkadaşlar, ben Gülüz Kaya. Bugün sizlerle yeni bir video paylaşmak istiyorum. Uzun süredir planladığım ve sizlerle paylaşmak istediğim bir video aslında bugün paylaşacağım video. Bir süredir üzerinde çalışıyordum. Yaklaşık olarak bitti. Daha fazla aklımda olan fikirler var. Ancak şimdilik bitirdiğim kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Gerçekten ben çok heyecanlıyım şu an. Umarım beğenirsiniz. Keyifle izlersiniz. Evet arkadaşlar, sizle paylaşmak için heyecan duyduğum şey buydu işte. Oyuncak bir Barbie evinin mobilyaları. Bu mobilyaları ben kendim yaptım tamamen arkadaşlar. Çocukken benim babaannem yünden yatak yaparken bize de yünlerden bir parça verirdi. Biz de bunu alır kendimize küçük yataklar yapardık. Ve o esnada aklıma niye ben bunun koltuğunu da yapmayayım, niye ev ürünlerini de yapmayayım diye geçmişti ve ben kendime kartondan koltuk yapmıştım arkadaşlar. Daha sonra koltuğu yapınca evi de yaptım. Evi yapınca perdeleriydi, halısıydı hepsini yapmıştım ve tamamlamıştım. Duvarına süsler bile yerleştirmiştim. Ve yıllar geçti, ben bunu kuzenime verdim, o oyuncak evi. Şimdi kendi yeğenlerim olunca da kuzenim hatırlattı bana bu fikri. Ben de malzeme de elime geçince dedim ki atlamayayım, ben bunu yeğenlerime yapayım dedim. Hiçbir şey olmasa bile onların yaratıcılığını geliştirir diye düşündüm ve yaptım arkadaşlar. Akşamları her akşam geldiğimde bir parçasıyla uğraşıp zaten birini yapınca sürekli aklınıza fikirler gelmeye başlıyor ve duramıyorsunuz. Minik minik malzeme geçtikçe bir şey yapasınız geliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bu mobilyaları yaptım. Şimdi size bütün parçaları minik minik anlatarak, işte nasıl yaptığımdan bahsederek göstereceğim. Daha sonra eğer siz isterseniz herhangi bir ürünü benzerini veya aynısını yapmaya çalışırım ve anlatmaya, detaylı bir video çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle şöyle bir çantamız var. Bir Barbie çantası. Kristal boncuktan yaptım. Kendim için de kristal boncuklardan ve farklı boncuklardan çantalar yapıyorum arkadaşlar. Bunu da paylaşırım yakın zamanda sizle. Şöyle gördüğünüz gibi içine ürün de yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde tatlı bir çanta. Daha sonra komodini anlatayım arkadaşlar. Düşünebileceğiniz gibi, tahmin edebileceğiniz gibi, Pinterest'te de birçok örneğini bulabileceğiniz gibi kibrit kutularından bir komodin yaptım. Daha sonra dışını kaplayıp ve boyadım arkadaşlar. Beyaz bir kaplamayla kaplayıp boyadım. Şu şekilde ve şuralarını görebilirsiniz. Kristal boncuktan kulplar yaptım. Bu kulpları nasıl yaptım? Şöyle baktığınız zaman görürsünüz içine. Çivilerden arkadaşlar takı yaparken şöyle kullandığımız aparatlar var. Göstereyim hemen. Şöyle çiviler var arkadaşlar. Boncuğu geçiriyorsunuz. Daha sonra şurada deliğinizi açıp yerleştiriyorsunuz. Daha sonra ucunu da buradaki bu takı yaparken kullandığımız penseyle büküyorsunuz arkadaşlar ve işiniz halloluyor. Penseyle göstereyim. Ve komodimizi ön kısımlarını sadece boyadım. Tüm her yerini boyamadım arkadaşlar, çekmecelerin. Şöyle bu şekilde bir komodin. Ben bu arada et kalınlığı olsun diye üzerine ekstra bir kartonla kapladım. Daha sonra kaplama ürünüyle, beyaz bir kaplama ürünüyle kaplayıp üzerini boyadım arkadaşlar. Şöyle bir et kalınlığı elde etmek için. O da olmazsa olmazdı. Küçük bir detay ama gerçekten gerçeğe daha yaklaştırıyor görüntüyü. Farklı süslemeler tabii ki de yapılabilir. Bir sürü hatta fikir geliyor aklıma da. Tabii ince işçilik, çok zamanım yok o kadar uğraşabilecek kadar. Bir de pratik olsun diye bu şekilde bitirdim. Pufumuzu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir pufumuz var. Bu pufun içerisinde ne var diye soracak olursanız şöyle bir yüz kremim vardı arkadaşlar, bitmişti. Bitmiş yüz kremimin kutusunu kullandım içinde. Daha sonra üstüne ve altına süngerler yerleştirip dışını da kapladım. Dışını neyle kapladım? Daha önce yeğenlerime ördüğüm bir atkı vardı. O atkıdan kalan ipleri kullandım buradan. Gördüğünüz gibi sık iğneyle şöyle başlayıp ördüm. Sonra aşağıya kadar etrafını indim. Daha sonra şuraya da ayrıca bir parça yapıp bir de sık iğne örerek
Onu da monte ettim ve bitirdim. Çok sağlam, hiçbir şey olmayacak bir puf oldu. İstediği kadar çocuk bununla oynayabilir. Şöyle kadehlerim var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi delikleri var. Çünkü bunlar bir boncuk. Eminönü'nde boncukçulardan aldığım kadehler. Çeşit çeşit kadehler bulabilirsiniz Eminönü'nde boncukçulardan. Ben şimdilik bunları aldım arkadaşlar. Şöyle bir masam var. Üst üste karton katmanları. Bunları güzelce bantlayıp sağlamlaştırdım. Daha sonra ayaklarını monte etmek için şuralardan delikler açtım. Çay çubukları arkadaşlar, hemen göstereyim. Şu şekilde karıştırma çubukları arkadaşlar. Bunların üzerine makrame boncuklarım vardı. Onları geçirdim ve bu şekilde buraya monte ettim. Dışlarını da yine bir silikon yardımıyla şöyle bitirdim. Yine yapıştırırken de silikondan destek aldım. Bu şekilde de ayaklarını bitirdim arkadaşlar. Daha sonrasında masamın üstünü beyaz kaplamayla, yapışkanlı kaplama kağıtlarla kapladım. Komodini de bu kağıtlarla kaplamıştım arkadaşlar. Buraya farklı bir fikir de düşünmüştüm aslında. Yani eğer iyi bir yapıştırıcınız varsa onu da yapabilirsiniz. Aslında ahşap masalar şimdi çok moda olduğu için şu şekilde ahşapları yan yana geçmeyi düşünmüştüm ama iyi bir yapışkan bulamadım. Açıkçası aramadım da pek. Onunla uğraşmadım. O da güzel bir fikir olurdu. Böyle bir şey de siz tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım şimdilik. Peki şöyle daha önce ördüğüm çantalarım vardı. Pertwee çanta, hatta videosunu da görebilirsiniz internette, YouTube'da. Bunlardan kalan iplerle şöyle bir hasır halı yaptım. Çok da güzel oldu. Hasır halılar da çok moda. Evet arkadaşlar, şöyle yerleştireyim. Ve kırlentlere gelecek olursak, şöyle sık iğneye bir kırlent yüzü ördüm. İçine bir sünger parçası yerleştirdim ve bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Sık iğne, amigurumi ipi. Evet, o ipten. Sonra böyle artık kullanmadığım tişörtlerim vardı. Tişörtlerin yüzlerini yine içine sünger yerleştirerek etrafını dikiş geçtim. Bir kırlent daha elde ettim ve şu da yine aynı şekilde eskimiş bir tişörtüm. Etrafını pembe dikiş geçtim. Yani o şekilde süsledim ve kenarlarına da pomponlar yerleştirdim. Bu da bu şekilde bir kırlent oldu. Bu da yine aynı model aslında. İyi bir renk seçimi olmadı. O yüzden kendini çok göstermiyor ama yine aynı şekilde bir kırlent arkadaşlar. Koltuğa gelecek olursak, arkadaşlar koltuğun iç kısmına kalın, elime geçen kalın bir karton vardı ve bu parçayı değerlendirdim. Çok da iyi oldu. Tam koltuk yapılacak, iskelet yapılacak bir karton, bayağı da sağlam bir şey. Ve ben bunu güzelce koltuk formu verdikten sonra yapıştırdım. Güzelce bantlarla yapıştırdım. Neyle yapıştırdım? Öyle çok farklı bir yapışkan kullanmadım. Bantla güzelce bunları birbirlerine yapıştırdım. Parçaları şu kısma bir parça yerleştirdim. Şu kısma bir parça yerleştirdim. Şurada üst üste iki tabaka görünüyor. Ve arkasına bir tabaka yerleştirdim. Bunları güzelce yapıştırdıktan sonra üzerine örgüyle pufi ipten çok da güzel bir ip rengi elime geçmişti. Ben bunu aslında kırlent yapmak için almıştım ama fikir gelince buna kullandım açıkçası. Şuradan düz şuradan örmeye başladım, yukarıya kadar çıktım. Şu esnaya gelince 4 tane arttırdım, 4 ilmek arttırdım. Daha sonra yine düz ilerledim. Daha sonra o 4 arttırdığım ilmeği kısarak burada devam ettim. Daha sonra tüm örgüyü örüp arka tarafı da tamamlayıp aşağıya doğru geldim arkadaşlar. Kenarları da aynı şekilde. Ben şurada ekstra ilmek arttırıp kenarları bir kere de bitirdim açıkçası şuralara. Ayrıca dikiş geçmektim. Direkt örerken şuralara ekledim arkadaşlar. Ve aşağı kısma da geldim. Daha sonrasında daha sonra bitirdiğim zaman şurada dikişleri geçtikten sonra dikişlerimi şuraya kadar tamamladım, bir bütünlük olsun diye ve makrame boncuklar yerleştirdim şuraya.
sünger yerleştirdim. Buralara sünger yerleştirdim. Koltuğun kaplaması bittikten sonra şu kenarlara da şöyle dikişler geçtim arkadaşlar. Kartona dikmeye çalıştım elimden geldiğince ve şu görüntüyü elde ettim. Evet ve küçük berjerimize bakalım. Yine aynı şekilde kartondan bir iskelet yaptım. Kartonları birbirine yapıştırarak iskeletimi tamamladıktan sonra üzerine şuradan başlayarak örgü ördüm. Şurada yine 4 tane arttırdım, yukarıya çıktım. Daha sonra ilerledim düz. Tekrar 4 ilmeğimi arttırdım. 4 ilmeği küçülterek devam ettim ve sonrasında şu şekilde bitirip arkayı da tamamlayıp, arkayı tamamlarken kenarlara da ayrıca eklemeler yaptım ve son aşağıda son bir parçayla bitirdim arkadaşlar. Kenarlarını da diktim. Yine ayaklar için şuralara makrome boncuklar yerleştirdim. Böyle bir görüntü elde ettim. En sonunda şu kısımlarını dikerek koltuğumu bitirdim. Yine bunun da şu kısımlarına sünger yerleştirdim arkadaşlar. Yani kalıbı bitirdikten sonra içine süngerleri yerleştirip son dikişimi attım. Bu şekilde koltuğu bitirdim arkadaşlar. Daha sonra da şu köşelere gerekli dikişi geçtim arkadaşlar. Böyle de berjerimi de bitirmiş oldum. Size ekstra birkaç çanta yapmıştım arkadaşlar. Yeğenlerim çok olduğu için oynarken de kullansınlar diye yapıyorum açıkçası. Bu da bir denemeydi arkadaşlar. Daha önce kanalda paylaştığım gibi kendime yaptığım bir Pertwee çanta vardı. Pembe ve turuncu hatta yapmıştım ben. Yeşil ipinden şu şekilde çocuklara oyuncak çanta yaptım arkadaşlar. Yine içine ürün koyabiliyorlar. Barbie bebekleriyle oynarken kullanabiliyorlar. Bir tane daha örneğimiz var. Evet. Yine bir puffy ip kullandım. Biliyorsunuz peluş çantalar çok moda. Peluş çanta formu vermek için yaptım bunu da arkadaşlar. Şu şekilde yeğenime. Hatta içinde oyuncağı var. Oyuncağını yerleştirmiş. Bu şekilde bir çanta arkadaşlar. Bunun da ipi yine kırlentimden kalmıştı. Gören herkes de çok beğendiği için sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok da sevimli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşça kalın.